Baklavaren TV izleyenleri, bugün sizlere evde süzme peynir yapacağız. Süzme peynir biliyorsunuz ki son yıllarda oldukça sık tüketilen bir peynir çeşididir. Biz de bunu evde yapmaya karar verdik. Şimdi size birkaç husustan bahsedeceğim. Bu peynirin yapımı birazcık uzun sürüyor. Yaklaşık 2 gün kadar. Bu tabi ortam sıcaklığına göre artabilir, azalabilir. Onu belirteyim. Şimdi 2 gün deyince gözünüz korkmasın. İşlemi yok. Yani bekletiyoruz sadece peyniri, öyle söyleyeyim. Onun dışında herhangi bir işlemi yok. Şimdi peynir yapımına geçelim. İlk olarak neler gerekli onları bahsedeyim. 2 litre pişmemiş çiğ süt kullanacağız. Yaklaşık yarım çay kaşığı şirden maya kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar yaklaşık tepeleme dolu yoğurt kullanacağız. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da salamura, tuz dediğimiz tuzdan kullanacağız. Tuz miktarını isterseniz artırabilirsiniz, ister azaltabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İsterseniz tuzsuz tüketebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu. Sütümüzü pastörizasyon işlemi yapacağız. Ev ortamına göre diyeyim artık. Yaklaşık sütümüzü 75 derecenin üzerine kadar çıkartacağız. Daha sonra ise soğuk suyun içerisine koyacağız tenceremizi. Sütümüzü hızlı bir şekilde soğutmaya çalışacağız karıştırarak. Onu belirteyim. Şimdi şöyle size sütümün sıcaklığını bir göstereyim, kaç derece olduğunu. Şöyle bakın. Yaklaşık sütümün sıcaklığı 28 derece civarında. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık 28-29 derece civarında. Şimdi bunu ben yaklaşık 75 derecenin üzerine çıkartacağım. Daha sonra ise sütümü hızlı bir şekilde soğutacağım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Eğer evinizde termometre yok ise sütü kaynama noktasına yakın olarak ifade edebilirim. O dereceye geldiği zaman sütünüzün altını kapatın. Ama kaynatmayın. Şöyle kepçe yardımıyla karıştırarak sütümün 75 santigrat dereceye gelmesini sağlayacağım. Arkadaşlar, sütümüzü yaklaşık 76 dereceye kadar ısıttık. Şimdi biz bu sütümüzü bir tepsi içerisine soğuk su koyduk. Tenceremizi onun içerisine koyacağız. Hızlı bir şekilde soğutacağız. Şimdi şu şekilde ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi sütümü direkt soğuk su bulunan tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Arkadaşlar, şimdi sütümüzü soğuk suyun içerisine koyuyoruz şu şekilde. Daha sonra ise kepçe yardımıyla bu şekilde hızlı bir şekilde soğutuyoruz. Nereye kadar? Yaklaşık 38-39 dereceye kadar sütümüzü soğutuyoruz. Şimdi biz bu soğutma işlemini gerçekleştirelim bu şekilde. Arkadaşlar, sütümüz soğudu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 38 derece civarında, işte 38-38,5 arasında gidip geliyor diyeyim artık. Şimdi biz bu sütümüzün içerisine önceden hazırlamış olduğumuz yoğurdumuz ve peynir mayasını kullanacağız. Şimdi yarım çay kaşığı şirden mayamızı, ve akabinde 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra ise hafiften karıştırıyoruz. Sütümüzü bu soğutma suyunun içerisine alacağız. Sütümüzü soğutma suyumuzun içerisinden çıkarttıktan sonra ağzını şu şekilde kapatacağız ve mayalanmaya bırakacağız. Yaklaşık şirden maya olduğu için 1 saati buluyor mayalanma süreci. Yüzeyinde tam jöle kıvamına gelecek, onu belirteyim. Jöle kıvamına geldikten sonra ise parçalara ayıracağız. Daha sonra ise diğer işlemine geçeceğiz. Şimdi peynirimiz biraz mayalansın. Bunu kenara alayım ben. Daha sonra ise diğer işlemlere geçelim. Arkadaşlar, peynirimiz mayalandı. Şöyle göstereyim. Bakın şekli budur. Üzerinde artık peynir altı suyu dediğimiz su oluşmaya başladı. Kıvamını şöyle anlayabilirsiniz. Elinizi bulduğunuz zaman bakın, elinize peynir gelmeyecek. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu.
Bu mayalamış olduğumuz peynirimizi şöyle bir bıçak yardımıyla keseceğiz. Yaklaşık 2 gün kadar. Tabii ortam sıcaklığı fazla ise bu süreyi mutlaka kısaltın. Ortamınız biraz daha ılıksa yani 3 güne de çıkartabilirsiniz. Nasıl işlem olacağını ilerleyen aşamalarda göstereceğim. Peynirimizi bıçak yardımıyla küçük karelere ya da küplere böleceğiz. Daha sonra ise ağzını kapatacağız. Oda sıcaklığında bulunduğunuz ortama göre 2 gün. Eğer dediğim gibi ortam sıcak veya soğuksa bu süre artar ya da azalır. Sıcaksa süre azalır. Ortam soğuksa süre uzar. Onu belirteyim. Nasıl olduğunu videonun diğer aşamalarında görebilirsiniz. Şimdi peynirimizi bıçak yardımıyla kesiyoruz. Şimdi peynirimizi kestik. Kapağını kapatacağız ve evimizin ılık bir ortamına ya da oda sıcaklığının normal olduğu, fazla güneş görmeyen bir yere koyacağız. Peynirimizin olgunlaşmasına bırakacağız. Daha sonra ise diğer işlemlere geçeceğiz. Şimdi bu peynirimizi olgunlaşma aşamasına bırakalım. Arkadaşlar süzme peynirimiz yaklaşık 8 saat kadar olgunlaşmaya bırakıldı. Şöyle size göstereyim. Hatırlarsanız bıçakla kesmiştik, bakın. Kalıp haline geldi. Bu şekilde oluyor. Şimdi bunu biraz daha bekleteceğiz. Dediğim gibi biz bulunduğumuz ortama göre 2 gün yaklaşık bırakacağız. Sizin eğer ortamınız biraz daha sıcaksa bu süreyi mutlaka azaltın. Zaten suyun renginin değiştiği zaman da size göstereceğim. Şimdi bu biraz daha beklesin. Daha sonra ise diğer işlemlerine geçelim. Arkadaşlar süzme peynirimizin üzerinden yaklaşık bir 16-17 saat civarında bir zaman geçti. Şöyle size olgunlaşmasını göstereyim tekrardan. Bakın. Gördüğünüz gibi peynirimiz artık kalıp halinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu yaklaşık bir 15-16 saat daha bekleteceğiz. Bizim ortamımız biraz sıcak. Daha sonra ise diğer işlemlere geçeceğiz. Peynirimiz olgunlaşmaya devam etsin. Arkadaşlar süzme peynirimizi 2 gün boyunca olgunlaşmaya bıraktık ve istediğimiz seviyeye geldi. Onu belirteyim. Şimdi bundan sonra ne işlem yapacağız? Süzme peynirimizi ısıl işleme tabi tutacağız. Daha sonra ise tuzunu ekleyeceğiz ve en son ise kalıplama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi size süzme peynirimiz nasıl olduğunu göstereyim. Şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Kalıp gibi çıkıyor. Dağılmıyor. Normalde peynir mayaladığımız zaman bu şekilde olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle biraz da eline bastırayım bakın. Bu şekilde. Tabi bu süzme peynirimiz değil, onu belirteyim. Şimdi bunu şu şekilde süzüyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra peynir altı suyumuzu ısıtacağız. Bu peynirimizi, görmüş olduğunuz peynirimizi teleme haline getireceğiz. Daha sonra ise o telemenin içerisine tuz atacağız ve daha sonra ise son olarak süzme işlemi, yani diğer bir adıyla da kalıplama işlemini yapacağız diyeyim. Peynir altı suyumuzun içerisinde artık ara teleme kalmadı. Şimdi bu telememizi ocağa alacağız ve yaklaşık 80 derece kaynama noktasına yakın seviyeye kadar ısıtacağız. Zaten biliyorsunuz sütümüzü pastörizasyon işlemine tabi tuttuğumuz için peynirimizi tuzlama işleminden sonra direkt tüketebilirsiniz, onu belirteyim. Ama bir gece beklemesi sizin için daha iyi olur, onu söyleyeyim. Şimdi bu peynir altı suyumuzu ocağa alalım ve şu telememizi ufaltalım ve o suyumuzun içerisine ekleyelim. Şimdi arkadaşlar telememizi önce şöyle çatal yardımıyla küçük parçalara ayırıyoruz. Fazla bastırmıyoruz ki süzgecin altına geçmesin. Bu şekilde. Küçük parçalar haline getiriyoruz. Siz bu işlemi ne kadar çok iyi yaparsanız şöyle söyleyeyim, süzme peyniriniz daha pürüzsüz bir yapıya ulaşır. Şimdi ben bu işlemi devam edeyim. Daha sonra ise bu süzme peynirimizi kalıplama işleminden önce ısıl işleme tabi tutalım. Süzme peynirimiz istediğimiz kıvama geldi. Şu şekilde göstereyim. Bunu şimdi ocağa alacağız. Daha sonra ise dediğim gibi tuzunu atacağız ve kalıplama işlemine geçeceğiz. Şimdi süzme peynirimizi ocağa alalım. Arkadaşlar peynir altı suyumuzu gördüğünüz gibi ocağa koyduk. Altını açıyoruz. Kaynama sıcaklığına yaklaşınca
şöyle bir bez torba kullanacağız. İçerisine koyacağız. Daha sonra ise az önceki hatırlarsanız süzme peynirimiz vardı şurada. Bunu ısı işleme tabi tutacağız. Şimdi peynir altı suyumuz ısınsın. Daha sonra ise bez torbaya koyalım. Bez torbadaki amaç şu. Bez torba biliyorsunuz ki peynirin telemesi küçük olduğu için suyun içine karıştığı zaman süzmek zor olur. Biz bunu en başta yapacağız. Ondan dolayı bez torbanız olursa sizin için iyi olur. Arkadaşlar peynir altı suyumuz kaynama noktasına yaklaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu. Bez torbayı bunun içerisine koyacağız. Şu şekilde. Daha sonra ise şuradaki hatırlarsanız peynirimiz vardı. Bunu onun içerisine boşaltacağız. Birkaç dakika sıcak suda tutacağız. Daha sonra ise tuzunu ekleyeceğiz. Peynirimizi ekledik. Birkaç dakika sıcak suyun içerisinde çeviriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra buradan şu yandaki kabımızın içerisine. Daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Buradaki peynirimizi şuradaki kabımızın içerisine aktarıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz vardı. Tabi bu tuzu ister artırabilir ister azaltabilirsiniz. Size kalmış. Salamura ya da diğer bir adıyla peynir için kullanılan tuzdur. İyotlu değildir. Onu koyacağım. Ve iyice karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvam elde ederseniz peyniriniz de pürüzsüz olur. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl süzme peynir olacak? Bu aşamadan sonra süzme peynir olacak. Şöyle bizim bir hazırlamış olduğumuz bir kalıbımız var. Göstereyim size. Peyniri şu kalıbın içerisine koyacağız. Üzerine ağırlık koymayacağız zaten sıvı kıvamda olduğu için. Yer çekim etkisiyle aşağı doğru inecektir bu. Ve kalıp haline gelecektir. Şimdi biz bunun üzerine peynirimizi ilave edeceğiz ve yaklaşık bir gece kadar bekleteceğiz. Daha sonra ise afiyetle tüketeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde boşaltalım. Arkadaşlar peynirimizi kalıplama işlemi bitti. Gördüğünüz gibi bez ıslanmaya başladı. Yavaş yavaş suyunu salacak bu ve yer çekim etkisiyle kendi kendisine sıkışacaktır. Üzerine herhangi bir ağırlık koymayacağız. Bunu bu şekilde bekleteceğiz. Daha sonra ise peynirimizin bitmiş halini sizlere göstereyim. Arkadaşlar süzme peynirimiz bir gece bekledi. Gördüğünüz gibi sertleşti. Bakın kıvamını şu şekilde göstereyim. Ele yapışmıyor. Şimdi biz bunu kalıptan çıkartalım ve ne kadar peynir elde etmişiz onu size gösterelim şu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi peynirimiz budur. Şöyle de göstereyim. Bakın peynirimiz kalıp halindedir. Onu belirteyim size. Şimdi bunu bir tartalım ne kadar geliyor. Böyle terazimizi alıyoruz. Tabağımızı koyalım. Tabağımızın ağırlığını düşelim. Tabağımızın ağırlığı düştü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yaklaşık 365 gram peynir elde ettik. 2 litre sütten 365 gram süzme peynir elde ettik. Gördüğünüz gibi oldukça verimli, iyi bir sonuç. Şimdi biz bunu bir de keselim ve ekmeğin üzerine sürülüyor mu, sürülmüyor mu size onları göstereyim. Arkadaşlar şimdi peynirimizi bir keselim ve küçük bir ekmek parçasına sürelim bakalım nasıl olmuş. Bakın.
Gördüğünüz gibi peynir bu kıvamda. Şöyle. Şimdi peynirimizden bir küçük parça alayım şuradan. Şu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi çatalda duruyor ve sürülebiliyor. Ve biz bu peynirimizin üzerine herhangi bir ağırlık koymadık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.